Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizinle harika bir porsiyonluk pasta tarifi paylaştım. Yine yapılışı çok pratik, inanın çok lezzetli bir tarif. Şöyle tarifime, videoma geçmeden önce pastamızın son halinde sizinle daha yakından paylaşmak istedim. Gerçekten denenmeye değer bir tarif. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. Bu tarifimde ilk önce tarifimin muhallebisini hazırlıyorum. Bunun için şöyle uygun bir tencerenin içerisine bir çay bardağı toz şekeri, üzerine tepeli olacak şekilde 3 yemek kaşığı un ve yine aynı şekilde tepeli tepeli böyle 3 yemek kaşığı nişasta. Şöyle kuru malzemelerimi ilk önce güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 4 su bardağı süt ilave ediyorum. Şöyle bir adet yumurta sarısını da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Daha sonra ocağımı orta ateşte açacağım ama sürekli karıştırarak kontrollü bir şekilde muhallebimi kaynamaya bırakacağım. Sevgili arkadaşlarım, nişasta çok hızlı bir şekilde tencerenin dibine çöker ve çok hızlı bir şekilde topaklama yapabilir. İçerisinde malum un da var biliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde katılaşıyor zaten. Bu yüzden mutlaka sürekli karıştıralım. Yani kısık ateş veya orta ateş olabilir ama kesinlikle yüksek ateş olmasın. Evet, istediğim kıvama geldi. Bakın bu şekilde olması gerekiyor. Yani çok böyle akışkan bir muhallebimiz olmasın. Ocağımı kapattıktan sonra bir paket şekerli vanilya ve 50 gram kadar tereyağını ilave ediyorum. Şöyle özellikle tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Evet, daha sonra tenceremin içerisinden şöyle geniş bir borcamın içerisine aldım ki daha hızlı soğuması için. Ve tamamen soğumaya bırakıyorum. Üzerini bu şekilde kapatalım. Böyle tam değmesi gerekiyor. Böylece yüzeyinde herhangi bir kuruma olmayacak. Kendi halinde soğumaya bırakıyorum. Evet, bu tarifim için bir paket kedi dili bisküvi kullandım sevgili arkadaşlarım. Evet, bisküvilerimi ise şöyle görmüş olduğunuz gibi küçük küçük dilimliyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçük bir emoji, kısacık bir yorum veya küçücük bir nokta da bıraksanız inanın çok değer veriyorum. Ayrıca sevgili arkadaşlarım, tariflerimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorum ama hani olur ya, unuttuğum, atladığım bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Gördüğüm anda mutlaka dönüş yaparım. Tariflerimi denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Böylece ben de eksiklerimi tamamlamış olurum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Evet, bisküvilerimi küçük küçük dilimledim, doğradım. Ve bu arada muhallebimi de buzdolabıma aldım. Güzelce, yani tamamen soğumuş olması gerekiyor. Bakın sevgili arkadaşlarım, kıvamı bu şekilde. Daha katı olabilir ama daha akışkan olmasın bence. Ve üzerine bir poşet krem şantiyi de ilave ettikten sonra şöyle mikserim ile güzelce çırpıyorum. Yani sürekli karıştırdık, hiçbir şekilde topaklık yok ama bu şekilde mikserinizde veya çırpma teli ile böyle güzelce çırparsanız daha iyi oluyor. Daha sonrasında ben çikolata sosu da hazırlayacağım. Yani normal bir pasta tarifinde, ıslak kek tarifinde de aynı şekilde. Yani hiç topaklık olmasa bile bence böyle mikserinizde bir çırpın, daha kıvamında olacaktır. Şöyle birkaç dakika mikserle çırptıktan sonra dilimlemiş olduğum kedi dili bisküvimi böyle azar azar ilave ediyorum. Yani böyle 2-3 parça olacak şekilde muhallebimin içerisine ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Ve karıştırırken hiç bu sizi korkutmasın. O bisküviler kesinlikle dağılma olmayacak.
Zaten muhallebimiz de böyle buz gibi tamamen soğuduğu için hiçbir şekilde sıkıntı olmayacak. Evet, bütün bisküvilerimi ilave ettim. Güzelce karıştırdım. Ve daha sonra bakın sevgili arkadaşlarım, ben bu şekilde kaseler kullandım. Biraz benim kaselerim büyüktü. İçerisine buzdolabı poşetini böyle dörde böldüm. Yani daha küçük kaselerde kullanabilirsiniz. Toplamda ben 7 adet pasta hazırladım ama normalde daha küçük kaselerde bu 12 adet de olabiliyor. 12 tane de olabiliyor. Hatta böyle bir misafirlerinizde günlerde bu tarifi denemek isterseniz böyle misafir sayınıza göre de daha küçük kaselerde, hatta fincanlarda, kahve fincanlarında da deneyebilirsiniz. Bence çok güzel olur. Evet, bu şekilde aşağı yukarı ben 2 yemek kaşığı kadar ilave ettim. Evet, bütün kaselerimi aynı şekilde yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten yapılışı çok pratik ve gerçekten çok lezzetli bir tarif sevgili arkadaşlarım. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Ve dediğim gibi denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ayrıca malzemelerimi açıklama kısmına ayrıntılı bir şekilde yazıyorum. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Daha sonra şöyle bir çay kaşığı kullandım. Bir tatlı kaşığı da olabilir. Böyle kenarlarına birazcık daha yerleştiriyorum. Ve üzerini kapatacağım ben. Eğer isterseniz üzerini birazdan göreceksiniz. Bu buzdolabı poşetinin kenarlarıyla kapatacağım. Biraz daha lezzetine lezzet katalım derseniz üzerini katlamadan önce buraya biraz Hindistan cevizi de serpebilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi poşetleri kenarından böyle katlayarak kapatıyorum. Ben buzdolabımın buzluk bölümüne aldım. Ben 4-4,5 saat kadar beklettim. Yani bu pasta için böyle 1 saat 1,5 saat dinlendirme yeterli değil. Çünkü içerisindeki bisküviler böyle sert kalabiliyor. Bir gece de dinlendirebilirsiniz bu şekilde ama o zaman buzdolabınızın alt bölümünde dinlendirmeniz gerekiyor. Ben 4 saat kadar aşağı yukarı buzdolabımın buzluk bölümünde dinlendirdim. Evet, şöyle son kasemi de yerleştirdikten sonra borcamın içerisine ve şöyle tekrardan üzerine basıyorum ki böyle çıkardıktan sonra kenarlarının görüntüsü de güzel olması için. Evet, pastalarımız böyle biraz donması gerekiyor kalıbından kolay çıkması için. Buzdolabımın buzluk bölümünü aldıktan sonra ben de üzerine çikolata sosunu hazırlamaya geçiyorum. 3 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı nişasta ve 5 yemek kaşığı toz şekerini ilave ediyorum. İlk önce görmüş olduğunuz gibi kuru malzemelerimi şöyle güzelce karıştırdım. Daha sonra üzerine 2 su bardağı sütü ilave ettim. Yine aynı şekilde orta ateşte veya kısık ateşte olabilir. Ama sürekli karıştırarak kaynamaya bıraktım. Kaynadıktan sonra böyle 1-2 tık daha kıvamını bulması için kaynattım. Tabii kaynadıktan sonra ocağımı kısık ateşe aldım. Ben bu tarifi bu şekilde porsiyonluk olarak hazırladım sevgili arkadaşlarım, ama tabi dilerseniz hiçbir şekilde kedi dili bisküvilerinizi dilimlemenize hiç gerek yok. Yani normal bir şekilde bir borcama yerleştirebilirsiniz. Üzerine böyle yine hazırlamış olduğunuz muhallebi dökersiniz. Daha sonra çikolata sosunu, çok daha pratik olur. Ama bence bu şekilde de çok güzel oldu. Biz çok beğendik. Evet, 4 saatin sonunda bakın çok güzel bir şekilde pastalarımız çıkıyor. Böyle yeteri kadar dinlendi. Dediğim gibi bu süre daha uzun da olabilir ama bence 4-4,5 saatten daha aşağı olmasın. Çünkü içerisindeki bisküviler sert kalabiliyor. Hani bir sütle ıslatmadığımız için. Gerçekten yapılışı çok pratik bir tarif. Tek yapmamız gereken şey birazcık uzun süre dinlendireceğiz.
Bu arada çikolata sosumu ben soğumaya bıraktım sevgili arkadaşlarım. Çünkü bu tarifte çikolata sosunun da soğuk olması gerekiyor. Soğuduktan sonra yine bir mikserimle böyle çırptım. Tabii bir çırpma teli de kullanabilirsiniz. Böylece kıvamı çok daha güzel oluyor. Evet, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi pastalarımın üzerine döküyorum. Böyle birazcık kenarlarından aktığı zaman görüntüsü çok daha güzel oluyor. Bakar mısınız görüntünün güzelliğine? Lezzetini kesinlikle anlatamam. Kesinlikle denemelisiniz. Denedikten sonra siz bana anlatırsınız inşallah. Birazcık çikolata sosu fazla geldi benim hazırladığım tarifte, ama eğer biraz daha fazla soslu seviyorsanız tam olarak da yetecektir. Evet, böyle son pastamı da daha yakından göstermek istedim. Dediğim gibi seviyorsanız çikolata sosunu biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Böyle birazcık kaldı. Gerçekten görüntüsü çok güzel, çok lezzetli. Burada ben kapak resmi almak için bir diliminin hemen tadına da bakmış oldum. Şöyle kıvamını, o iç dokusunu da sizinle daha yakından paylaşıyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, görmüş olduğunuz gibi yapılışı çok pratik. Pastamızın kıvamı da bu şekilde. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.